Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugünkü videomda Amerika'ya geleli 7 yıl olmuş, bayağı da zaman geçmiş. Onun dışında bugün benim doğum günüm, 31 yaşına girdim. Zaman hızlı geçiyor biliyorum. İlk Amerika'ya geldiğimde 24 yaşındaydım. Aradan 7 yıl geçmiş, şimdi 31'imize giriyoruz arkadaşlar. Yani ilk geldiğimizde neler yaptık, şimdi neler yapıyoruz, çok başka hayatlar tabii ki. Onun dışında bugün Dünya Kupası maçı varmış. Türkiye-İspanya futbol maçı. Normalde ben FIFA oynamayı seviyorum. Sürekli arkadaşlarla oynuyoruz. Ama çok fazla futbolu takip edemiyorum. O yüzden dedim milli maç abi. Milli maçın da izlenmesi gerekiyor. Eskiden yani çok izlerdik bu. 2002 yılında özellikle biliyorsunuz Dünya Kupası maçı Türkiye için çok önemliydi. O zamanlarda tabii küçüktük ama onun verdiği hissiyat, heyecan gerçekten çok güzeldi. Burada da ülkemizden çok uzaklardayız. Böyle etkinlik olduğu zaman işte sevdiğimiz arkadaşlarımızla buluşup böyle maç izlemek bence güzel oluyor, keyifli oluyor. Bugün de pazar günü arkadaşlar, izin gününe denk geldi. Yani iş günü olmadığı için ayrı güzel oldu benim için. İlk önce bir arabayı yıkamak istiyorum. Araba gerçekten çok kirli arkadaşlar. Daha sonrasında yoldayken de sizlerle bir sohbet edelim. Yani Amerika'da 7 yıl olmuş. Beni çoğu arkadaş biliyor. İşte ilk geldiğim zamanlarda yaptığım işlerden bilenler biliyor. Bazıları Uber videolarından bilenler oluyor. Bazıları sokakta yürüme videolarından tanıyorsunuz vesaire ama tabii hiç bilmediğiniz bir ülkeyi, ben buraya geldiğimde yani öyle hiçbir akrabamız vesaire yoktu. Sadece işte Çağan vardı. Çağan'ı benim bir arkadaşımın arkadaşı sayesinde biliyordum vesaire. Yani ilk böyle Amerika'ya geldiğimde ne yapacaksın, ne edeceksin, üniversiteden yeni mezun olmuşsun. Türkiye'de daha böyle iş ilanlarına falan bile başvurmamışsın. Yani düşün, mezun olmuşsun, direkt gelmişsin yani. Ben öyle geldim özellikle. Ben diplomayı aldım, zaten Green Card çıkmıştı. Direkt hayata burada başladım gibi düşünün. Ama onun dışında işte Türkiye'de farklı bir hayat vardı işte. Daha YouTube'a yeni başlamıştık vesaire. 200.000 takipçim vardı ben ilk Amerika'ya geldiğimde. Şu an 7 yıl içerisinde 2 milyonu geçti arkadaşlar. Yani farklı bir serüven oldu benim için. Sizlere serüvenimden bahsedeceğim. Şimdi arabaya atlayalım abi. Tesla'nın da yıkanması lazım. Yani Tesla'ya hiç iyi bakmıyorum bu aralar. O yüzden iç dış güzel bir temizlik yaptıracağız. Sizlere ne kadar tuttuğunu falan da göstereceğim. Hem böyle pazar günü ben neler yapıyorum onu da görmüş olursunuz. Sonrasında da Turanlara gideceğiz. Maçı Turanlar'da izleyeceğiz. Yusuf orada olacak. Onlara da belli başlı sorular soracağım. Bakalım mutlular mı değiller mi bu ülkede. 4-5 yıl oldu Yusuf'un. Turan'ın da 10 yılı geçti mi tam bilmiyorum. Ama vatandaşlık alacaktı Turan salı gününde. Onun için de önemli bir gün, sınavlara falan hazırlanıyor diye biliyorum. Neyse atlayalım abi arabaya. Güzel bir pazar günü. Hadi bakalım. Evet, şimdi yoldayız. Sizlere lafı çok fazla uzatmadan sadece mutlu muyum değil miyim onu söyleyerek video başlayalım. Mutluyum arkadaşlar. Yani ben ilk dediğim gibi geldiğim zamanlarda biraz da yaşım gençti, yani 24 yaşındaydım. Hayata tabii şimdiki baktığım şekilde bakamıyordum. Birazcık daha farklıydı. Zaten biraz sonra Turanlara gittiğimizde dedim ya sizlere sorular soracağız diye. Mesela ben Yusuf'la Turan'a soracağım. İlk buraya geldiklerinde ne iş yapıyorlardı? Şimdi bu yaşta, aradan belli bir zaman geçti sonuçta. Şimdi ilk defa gelselerdi ne yaparlardı? Nasıl bir başlangıç yaparlardı? Onun dışında birkaç sorum daha var tabii. Bunlar bence sizler için de önemli sorular. Sonuçta çoğu kişi Amerika'ya gelmek istiyor. Buraları merak ediyor. Buraya gelince en iyi şekilde nasıl bir başlangıç yaparım? Bu şekilde sorular bana sürekli geliyor zaten. O arkadaşlara özel böyle bir soru sormak istedim bugün. Aynı zamanda da dediğim gibi yani yeni bir yaşıma giriyorum. 31 yaşına giriyorum. Ama bu arada 2025 benim için çok iyi geçmedi arkadaşlar. Biliyorum sizlere sürekli her yılın sonunda bir sonraki sene yapabileceğim hedeflerden bahsediyorum. Yani herhalde 2025 yılı benim için koyduğum hedefler arasında tutturamadığım en büyük yıllardan bir tanesiydi. Hani ev almayı falan tutturduk, eyvallah. Hani hedeflerimden bir tanesi ev almaktı zaten. Hani Alabama'da ev aldım. Bilmiyorum, izlemeyenler varsa yukarıya bir kart koyarım arkadaşlar. Section 8 için, yani Amerika'da devletin bir programı var. Evinizi kiralayabiliyorsunuz. O programa katılmak için bir ev aldım, yeniledim vesaire ama yani evi Ocak ayında aldım. Şu an biz Eylül ayındayız. Aradan 9 ay geçti. Ama ev 3-4 aydır neredeyse boş kalıyor arkadaşlar. Yani devletin sistemi biraz yavaş ilerliyor. Bu da yıl biterken, benim yıl başlarken ki koyduğum hedeflerle biraz çatışıyor. Onun dışında da bilmiyorum yani, böyle farklı olaylar oldu. Başıma bir sürü olay geldi. Böyle beklenmedik şeyler oldu. Öyle şeyler olunca da biraz hedeflerimiz aksadı. Bilmiyorum, çoğu kişi için de aslında 2005 yılı çok iyi değil diye düşünüyorum. Bakıyorum çevreme. Yani bu yıl çok mutlu olan arkadaşım yok sanki böyle. Diğer yıllarda birazcık daha böyle insanlar kendini geliştirebiliyordu. Farklı adımlar attıklarında böyle çok endişeye kapılmıyorlardı. Parasını insanlar harcıyordu. Şimdi insanlar para harcamak istemiyor. Bir yerlere gitmek istemiyor. Ekonomi Amerika'da çok iyi gitmiyor arkadaşlar.
Aslında ona da bir şey söylemek gerekiyor. Çünkü ben ilk buraya geldiğimde 7 yıl önce gerçekten Amerika çok güzel. Yani ben 500 dolara master bedroom kiralıyordum. Şu an benim kendi evimde eğer master bedroom'u kiralarsam mesela minimum 1000 dolardan 1100 dolardan kiralamak zorundayım. Öyle düşünün yani. Tabii dünya çapında bir gelişmeydi. Bu sadece Amerika için ya da sadece Türkiye için ya da diğer ülkeler için değil. Global olarak bütün dünya bundan etkilendi. Amerika da çok etkilendi. Onun dışında ben biliyorsunuz 3-4 yıldır IT işi yapıyorum, tester işi yapıyorum. Yani tester olmasa bile beyaz yakalar burada çok etkilendi. Çünkü iş ilanları çok düştü arkadaşlar. Market iyice yavaşladı. Markette düştüğü zaman da bütün işler düşüyor arkadaşlar. Yani genel olarak bütün ekonomiyi etkileyen bir durum. Bakalım yani önümüzdeki aylarda birazcık daha hareketlenme var diye duyumlar aldım. Özellikle arkadaşlarımla konuştuğum zaman işte tester işini olsun, DevOps olsun, ne bileyim data işleri olsun vesaire. Şu sıralar geçen yıllara göre bir tık daha iyileştiğini söylediler. Herhalde birkaç seneye biraz daha toparlanmalar olur diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir son 20-30 yılın grafiğine bakarsanız sürekli beyaz yakalarda iş alımları bir yükseliyor, bir alçalıyor, bir yükseliyor, bir alçalıyor. Bu da o dalgalardan birisi olarak düşünüyorum arkadaşlar ben. Her neyse şimdi yoldayız. Genel olarak dediğim gibi mutlu olduğumdan bahsettim. Diğer soruları direkt arabada bu şekilde video çekmek istemiyorum. Eve gidelim abi, biraz maçı izleyelim. Maçtan sonra ilk yarı sonrasında vesaire bir sohbet ederiz. Onun dışında da zaten şimdi arabayı yıkatmaya gidiyorum ben. Orada da zaten ne kadar tuttu, ne kadar etti onları sizlere söyleyeceğim. Çok ucuz bir yer buldum. Daha önce hiç oraya gitmemiştim. 20-25 dolara falan yıkatıyorsun iç dış diyorlar. Bilmiyorum arkadaşlar, ilk defa bu video içerisinde deneyeceğiz. Normalde bunun piyasası 45-50 dolar. Bunun dışında size sormak istiyorum. Sizin hayatınız nasıl gidiyor? Mesela sizin yaşadığınız ülkelerde çoğu arkadaş Avrupa'da yaşıyor, Türkiye'de yaşıyor. Dünyanın her yerinden yaşayanlar var. Amerika'da yaşayanlar bile var zaten beni takip eden. Mesela sizin son 7 senede hayatınız nasıl değişti? Şimdi benden konuşuyoruz ediyoruz ama sonuçta insanlar bu konuyu merak ediyor. Şimdi yorum kısmına gidin, bir yorum bırakın. Bakalım herkes aynı şeyi düşünüyor mu? Evet, sizlere bahsettiğim yer burası arkadaşlar. Bakalım nasıl çıkacak. Dediğim gibi daha önce hiç gelmedim sizlerle beraber. Bakalım abi, sinyalimizi verdik. Şöyle bir sağa doğru yanaşalım. It's just interior, exterior. Basic, and then we go up from there. What is the most basic one? This one right here. Okay, 27 bucks. Yes, sir. Okay, it's tire shine and everything is included. Yep, vacuum, wash the windows, everything. Doors, dash consoles wiped down and dusted. Okay. 25 dolar arkadaşlar şimdi. 25 dolarımızı vereceğiz. What is the unlimited price? Unlimited membership price. So, I'm gonna show you right now. For inside vacuum and outside wash, right here for basic and on up, and then only exterior, 24, 34, 44. So the most basic interior and exterior is like 52 bucks? Yes, ma'am. And it's yes, unlimited, sir, right? Yes, sir. Okay, Yep. okay. Every month. Okay, thank you, boss. And you get 25% off on oil changes and details. If ever you want a good deep cleaning, 25% off and everything. 50 bucks is good price. Yes, sir. So Yes, sir. I like it. Reconsider. Yeah. All right, my man. Have a great day. Yep. All right. Evet, şimdi arabayı yıkamaya sokuyoruz arkadaşlar. Şimdi Tesla'yı yıkamaya sokmadan önce Car Wash modunu almam gerekiyor. Şimdi Car Wash modunu alacağım. Şimdi Car Wash modunu alıyorum. Tıkladım arkadaşlar. Tamam, şimdi her şeyi kapattı. Şuraya gireceğiz. Arkadaşlar buradan ayarları yapıyor. Yani unlimited şekilde 50 dolar istiyorlar. 52 dolar işte vergiyle falan 55 dolar deyin sizlere. İç dış istediğiniz zaman gelip yıkayabiliyorsunuz. Arabanın içini yıkayacaklar arkadaşlar. Arabayı park ediyorum. Şimdi bekleme alanında bekleyeceğim. Herhalde bir 15-20 dakikaya biter diye düşünüyorum. Şimdi araba yıkandı arkadaşlar. Temizlenmeyi bekliyor. Arabanın içerisini temizleyecekler. Ben de şu alanda bekleyeceğim. Evet, şimdi arabayı yıkattık abi. Yani 55 dolar verdiğiniz zaman istediğiniz zaman gir çık yapıp hem iç hem de dış yıkayabiliyorsunuz. Şu an benim Orlando'da gördüğüm en düşük fiyat. Zaten şu an bulunduğumuz bölge de çok iyi bir bölge değil arkadaşlar. Yani mükemmel bir bölge değil. Normalde dediğim gibi bunun fiyatları 50-60 olur, 70 olur. Ben genelde unlimited aldığım zaman sadece dış
38 dolar veriyorum bizim orada. Burada 50 dolar verince iç dış yapıyor adamlar. İlginç. Güzel de yani bakıyorum. Normal temizlenmiş yani. Normalde biliyorsunuz ben arabalarımı elde yıkatıyordum. M8 vardı. M8 hep elde yıkattım. Mercedes GT vardı. Onu da hep elde yıkattım. Ama şimdi Tesla için bu kadar uğraşmaya değer mi değmez mi bilmiyorum. Bir de çok fazla çizilmesin diye hani gri renginde almıştım Tesla'yı. O da birazcık da böyle çok çizikleri belli etmiyor. Ne kadar makineye soksanız da vesaire. O yüzden bu şekilde ara sıra makineye sokuyorum arkadaşlar. Ama elde yıkatmıyorum yani Tesla'yı. Şimdi arabayı park ettim. Şöyle bir bakıyorum. Yani mükemmel temizlenmemiş aslında. Şöyle izleri falan görebilirsiniz. Yani biraz ayaküstü temizlenmiş gibi olmuş. Güneşin altında daha çok belli oluyor. Yani o kadar da mükemmel değilmiş açıkçası. Yanımızda 370Z var. Bu Yusuf'un 370Z'si. Şimdi içeri doğru girelim abi. Hoş geldin Tripod Okan. Ne yapıyorsun? İyi kanka, sen ne yapıyorsun? Yeniyoruz mu? İlk yarı nasıl Kayıtta bitti? değil, değil mi? Kayıtta şu an. Hadi be. Sıkıntı yok ya. 3-0. Yeniliyoruz mu? Yeniliyoruz kanka. Evet, şimdi Turanlara geldik arkadaşlar. Abi nasılsın? İyidir. Nasıl gidiyor? Vatandaşlık hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Senin vatandaşlık hakkında konuştuk, biraz şöyle alalım. Heh, Evet. bak böyle daha iyi. İnşallah ya, darısı burada yaşayan herkesin başına. Evet. diyorum. Uzun bir süreçti. Ya bayağı oldu. Ne zaman Amerika'ya gelmiştin sen? Gelmek isteyenlerinde 10 sene oldu. 10 sene. Vay be. Hemen ben sana 4 tane soru buldum abi. Tamam. Seni Turan'a yakalayınca soruları soralım. Şimdi bugünkü konumuz, benim bu akşam doğum günüm biliyorsun. 31 olacağım. Yani 7 sene, 8 senedir Amerika'dayım. Baktığın zaman ilk geldiğinde Uber yaptık. Zaten Evet, seninle de 7 senedir tanışıyoruz. Kesinlikle. Şimdi beni tanıyorlar da sana da aynı soruları sorayım. Ama ilk önce bugün futbol 3-0 yeniliyormuşuz, kötü. Maalesef, Gelir gelmez maalesef. kötü haberi aldım. Benim de dikkat edersen sesim maalesef biraz şey oldu. Evet. Bağırmaktan ama. Şimdi abi futboldan açılmışken konu, sen biliyorum bayağı futbol oynuyorsun, FIFA'dır, PES'tir, bir de eski jenerasyonsun. Biz ne zaman eski şarkılar dinlesek Turan diyor, ah ulan ne günlerdi diyor. Aynen Ya öyle. şimdi 80'ler 70'lerde ya tabii 90'lar 2000'lerin başı. Ya eski şarkılarda da eski bile şarkılar, yani aynen. baktığın zaman herkesin bilmediği şarkıları mesela Turan biliyor bazen. Hoşuma gidiyor. Ben de böyle şarkı repertuarım bayağı yüksek arkadaşlar. Her türlü talden biliyorum yani. Kesinlikle evet. Şimdi abi oynadığın en iyi futbol konsol oyunu. FIFA 2007. Yani konsol değildi ama bilgisayarda oynuyordum yani. Bilgisayarda kolla oynuyordum. FIFA 2007. Peki hiç PlayStation ya da Winning Eleven oynadın mı daha önce ve neden Oynadım. FIFA'yı seçtin? Oynadım. PES'i de oynadım ama bilmiyorum, FIFA bana o zamanlar daha akıcı geliyordur. Büyük ihtimalle PES oynayanlar beni biraz şey yapabilirler yani, taşlayabilirler şu an. Çünkü PES'in sevdalısı bayağı çok. Ama ben FIFA'yı daha çok tercih ederim, bilmiyorum. Ki 10 yıldır buradasın, mutlu musun? Mutluyum Allah'a şükür. Her şey yolunda. Yeni de evlendim. Evet. Ee, Turan eş- tebrik ediyoruz Turan. Turan yeni evlendi, artık bekar değil arkadaşlar. Son videoda bekardı, şu an evlendi adam. Aynen. Eşimi de buraya getirmeye çalışıyorum şimdi. İnşallah. Onun dışında güzel. Yani güzel bir işim var. Güzel bir evim var. Ondan sonra arkadaşlarım güzel. Güzel yani, her şey yolunda Her Allah'a şey şükür. yolunda, mutlusun, Evet, süper abi. Şimdi bunu özellikle soruyorum çünkü hani adamlar bizi Türkiye'den izliyor bu videoyu, merak ediyor. Adam 10 yıldır burada, gerçekten mutlu mu adam diyor ama bir sonraki soruyu soracağım. O senin şu anki söylediğin Evet. cevabı. Yalnız hissediyor musun mesela? Burada 10 yıldır yaşıyorsun, tam güzel arkadaşlıklar kurdun, güzel bir evde yaşıyorsun, güzel bir işin var, güzel bir arabaya biniyorsun, Range'e biniyorsun mesela, mükemmel her şey. Bazı insanlar mesela çoğu şeye sahip olup mutlu olamayabilir. Ondan sordum yani. Sen 10 yıldır buradasın, çalıştın, çabaladın, mutluyum diyorsun ya. Peki kendini yalnız hissediyor musun? Kesinlikle. Yani hayır desem kesinlikle yalan olur. İlle de herkesin bir böyle yalnız hissettiği, down hissettiği zamanlar oluyor. O da bizim başımıza çok geliyor. Yurt dışındaki, ya yurt dışı olarak söylemeyeyim, Türkiye'de bile yani eğer ailenden biraz daha farklı bir şehirde yaşıyorsan, farklı bir ilçede bile yaşıyorsan bazen çok yalnız hissettiğini hissedebiliyorsun. Türkiye'de bile yani ailenin yanında bile yalnız hissettiğini yani hissedebiliyorsun. Ki söz konusu Amerika'ysa ya binlerce kilometre uzaktasın ailenden. O daha kötü hissettiriyor. Evet. Ama yani Allah'a şükür benim biraz durumum daha değişik. Burada abim var, onun ailesi var. Hani en azından onlara gidip gelebiliyorum. Onlarla muhabbetim var. Ama onun dışında evet, gerçekten yalnız hissettiğim oluyor. Anladım. Peki şu an bu videoyu izleyen arkadaşlara, Amerika hayali kuran arkadaşlara, adamlara mesela green card çıktı, tamam, Amerika'ya gidecek. Bu adamlara ne önerirsin? Yani şunu öneririm. Evet. Hemen aklınızda öyle geleyim, Uber yapayım, garson olarak para toplamaya çalışayım, para kasayım, parayı halledeyim, çok güzel bir araba alayım hemen, 10 numara işte telefonu değiştireyim, hemen işte çok güzel elbiseler alayım diye düşünmeyin kesinlikle. Eğitiminize önem verin,
kesinlikle ilerisini düşünün. Yani kısa vadeli garsonlukta iyi para var, para kasayım. Uber geleyim, Uber yapayım, para kasayım diye düşünmeyin. Eğer okula bir şeyiniz varsa yani hani yatkınlığınız varsa okul okuyun. Hep ilerisini düşünün. Yani günü kurtarmayın. Ya birçok arkadaş buraya geliyor örneğin burada bana şey diyor. Abi diyor BMW aldım. Çok güzel abi. Yani arabalar burada çok önemli bir seni statüye sokmuyor arabalar. Yani Lamborghini olsa, Ferrari olsa, Rolls-Royce olsa kimsenin umurunda değil inanın. Yani kendinize yatırım yapın. Materyallere değil. Bir süre sonra kendine yatırım yaptıktan sonra zaten o materyaller kendinden gelecek. Ferrari'ni alırsın, evini alırsın, Mercedes'ini alırsın, Range'ini alırsın. Ne istersen hepsini alırsın. Ya şöyle söyleyeyim, ben daha önceki röportajda da söyledim. İlk geldiğimde ben buraya arabam yoktu. İlk arabamda 300 dolara Mitsubishi Eclipse'ti. 300 dolara. Yani çok fazla anlamlar yüklemeyin materyallere. Kendinize, kendi mutluluğunuza yatırım yapın ve kendi geleceğinize yatırım yapın. Bu eğitimdir. Bu ileride şöyle bir kendinize bakın. Deyin ki kardeşim benden ne olur? Benden iyi bir iş adamı olur diyorsanız gidin ticaret yapın. Alışveriş yapın ki Amerika'da yani insanların alım gücü çok yüksek. Bir şeyler satın, bir şeylere yatırım yapın. Benden iyi bir işte hemşire olur diyorsanız gidin hemşire olun. Benden öğretmen olur ya da profesör olur diyorsanız ya da ne bileyim biz IT'ci olduk. Eğer IT'ci olur diyorsanız gidin, okulunu okuyun ama yani günü kurtarmayın. Uzun vadeli düşünün bence. Öyle diyorum yani. Evet, ben de kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Sorular böyle abi. İlk yarı şu an bitmeden bir de Yusuf alalım yanımıza. Aynen, tabii. Yusuf Bey buyurun efendim. İlk yarının arası bitmeden. Ne yapıyorsun abi, nasıl gidiyor? İyi kanka, seni sormalı. Sen İyidir. ne yapıyorsun? En son Herkese Austin'de selam. görüştük seninle. Videoda Austin'de görüştük Aynen. oğlum. Her gün beraberiz. Her gün beraberiz de işte Austin videosunda Yusuf'u görmüştünüz. Daha sonrasında hatta senin Austin planların var galiba. Hayırlısı diyelim, Onları hayırlısı biraz diyelim. sonra videoya paylaşalım. Sana da abi ben 4 tane soruyu sorayım. Sor kanka. Aynı sorular mı? Şimdi aynen senin en iyi oynadığın konsol oyunu ne? FIFA mısın? PES'ci misin? Necisin yani? Şimdi son zamanlarda zaten piyasa tekel oldu kanka. Sadece FIFA var. Aynen. Ama Biraz daha konsol şöyle gelsene olarak, abi. Aynen, konsol olarak eskiye gidersek yani PlayStation salonlarında falan bile olsun PES 2013 herhalde 2018'e kadar bayağı oynandı ya. Çok Yani güzeldi. en iyi oyunlardan biri diyebilirim PES 2013'e. Tabii zamanına göre şu anda tabii ki oyunlar daha gelişmiş ama o zamana göre PES 2013 derim. Evet. Ben de Winning Eleven falan oynadım yani yetiştim sonlarına ama yine de PES 2013. Amerika'da kaçıncı yılın, mutlu musun? Kaç oldu ya? 3,5 yıl oldu Evet, herhalde. 3,5 yıl oldu. Değil mi? Öyle bir şey oldu aynen. 3,5 yıl. Mutluyum genel olarak. Yani zaten 6 ayda bir Türkiye'ye de gidip geliyorum sürekli. Yani genel olarak güzel kanka. Sende şu an green card var değil mi? O yüzden 6 Aynen. aydan fazla kalamıyorsun herhalde Türkiye'de. Ondan dolayı mı? Yani yurt dışına çıktığında tek seferde 6 aydan fazla kalamaman lazım. İşte biz burada iş güç olduğu için zaten o kadar uzun gidip kalma gibi bir şansımız olmuyor. Ama her fırsatta gitmeye çalışıyorum Türkiye'ye. Evet. Çok güzel abi. Şimdi sonraki sorumuz. Amerika'ya 3,5 sene önce gelecek olsan şu anki aklında ne yapardın abi? Ya da burada bizi izleyen genç arkadaşlara ne tavsiye edersin? Yani bence planlarını yapıp gelsinler. Beni biliyorsun, hatta kendi aramızda sürekli konuşuyoruz. Buraya geldiğimde planlarımı çok iyi yapıp geldim. Hani hiç zamandan yana fire vermemeye çalıştım burada. O yüzden hemen hızlı bir başlangıç yaptım. Ya bir de gelir gelmez şu araba konularında falan hemen Mercedes, BMW gibi lüks markaları düşünmesinler. Yani ben Türkiye'de de Mercedes'e biniyordum. Burada geldim Toyota aldım. Yani bu tür şeyler akıllı hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Yani hemen kapılmasınlar buranın şeyine. Nasıl söyleyeyim? Çok cezbedici bir ülke bir kere. Hani her şeye çok erişilebilir. 3.000 dolara, 4.000 dolara Mercedes alıyorsun. Evet. 3,5 olsun. Evet, o yüzden insanların canını çekiyor tabii. Gelir gelmez genelde Mustang alınıyor. Bizim Türkler genelde Mustang'i seviyor ilk geldiklerinde almak için. Kapıda görmüş olduğumuz 370 S'nin sahibi Yusuf demiştim. Arabadan memnun musun? Satmayı düşünüyor musun peki? Memnunum kanka, düşünmüyorum. Onu Seviyor söyleyeyim ya. ama 370 Z'yi seviyorsun Aynen, sen. aklımda bir tane Range Rover Sport almak var. Hani günlük kullanım için. Aha. Ama bu arabayı tutarım muhtemelen. Yani hatta Turan'la birlikte bazı parçalar bakıyoruz. Şimdi biraz modifiye yapacağız arabaya. Daha güzel olacak şu ankinden. Evet. Peki ilk geldiğin zaman ama Toyota ile başladın. Aynen, Toyota Camry ile başladım. Hibrit. Üzmez, süper. yolda bırakmaz. Süper, mis gibi abi. Az yakar. Toyotacı tayfaya selam arkadaşlar. Ben de ilk geldiğimde 3 sene Toyota kullandım. Kendini yalnız hissediyor musun? Yani bu soru insanın kendi içinde biten bir olay bence. Çünkü gurbetteki herkes zaman zaman kendini yalnız hissediyordur. Yani Amerika'dasındır, Almanya'dasındır fark etmez. Hatta başka şehirdesindir, Turan'ın dediği gibi fark etmez. Hissediyorsundur bunu. Bence burada önemli olan şey psikoloji ve kendini ne kadar meşgul tuttuğun. Kendini Evet. ne kadar meşgul tutarsan böyle şeyleri çok daha az düşünürsün.
O yüzden biz de elimizden geldiğince işte business olsun, iş olsun sürekli bir şeyler yapmaya ve kafamızı bunlarla meşgul etmeye çalışıyoruz. Arkadaş ortamımız da güzel. Yani sosyal yaşıyoruz bayağı. O yandan Evet. yani yalnızlık yaşıyoruz ama tabii bu hastalık derecesine çıkmaması bizim elimizde. Evet, evet. Hatta önümüzdeki hafta arkadaşlar Yusuf'la bir video yapacağız. Şimdi bazen ben de evden çalışıyorum. Bazı günler Yusuf da evden çalışıyor. Evden çalıştığımız bir gün aslında hani bir öğle tatilinde, öğle molasında vesaire birlikte buluşup aslında Austin ve Orlando'nun karşılaştırması yapacağız. Onun dışında Yusuf yaptığı işlerden bahsedecek. Ben yaptığım işlerden bahsedeceğim. Birazcık da IT sektörüne yönelik bir video olacak. Dediğim gibi o videoda haftaya gelecek. Okey, bence güzel video olur. Ne diyorsun? Güzel video. Zaten bizim burada workplace'ler vardı, söylemiştim sana. Oraya gideriz ya da Starbucks'a falan gideriz. Otururuz bir yerde. Öyle bir sohbet olabilir. Evet. Ya çünkü Yusuf da şimdi genç bir arkadaşımız, girişimci bir arkadaşımız. Onun dışında sadece IT değil, diğer sektörleri de araştırıyor. Hatta bir ara real estate muhabbeti de yapıyorduk hani Yusuf'la birlikte. Hani Orlando bunun için iyi bir yer mi değil mi? Bunun hakkında da biz sürekli kendi aramızda da konuşuyoruz. Hani yeni gelecek arkadaşlar, abi Los Angeles'a mı gideyim, Miami'ye mi gideyim, New York'a mı gideyim, nereye gideyim diye sorular varsa onlar için güzel bir video olur diye düşünüyorum. Şimdi biz yavaştan içeri gidelim arkadaşlar. Maçı izlemeye devam edelim. 3-0'dan çevirebilirsek mükemmel olur. Zor ama gol atsak bile iyi ya artık şu anda, yani ilk yarıdaki futbolu izleyince inşallah atarız diyorum. Gol yedik, video çekeyim dedik arkadaşlar. 4. yedik. Adam 4. Bu hat-trick yaptı galiba. Yok Şimdi doğum günü pastası almaya geldik arkadaşlar. Burası Brezilya pastanesi. Çok güzel pastalar var. Hemen içeride yapıyorlar. Biz de şundan aldık bakayım. Şundan aldık. Bakalım nasıl çıkacak. Ben buradan daha önce almıştım. Gayet lezzetli. Hadi bakalım. Doğum günü pastamız hazır. Teşekkür ediyoruz. Doğum günü çocuğuna pasta aldılar. Yan tarafta Peru restoranı vardı. Biraz önce oradan yemeğimizi yedik. Hemen yanında da pastane var. Burayı çok tavsiye ederim bu arada. Orlando çevresinde yaşayanlar varsa. Şu mekan 10 numara pasta yapıyor. Hepsi Brazilian Plaza, yani tüm içerideki restoranlar falan böyle pastaneler hepsi Brazilian style. Evet, hatta bakarsanız şurada Brezilya bayrağı. Zaten Brezilya yazıyor. Çok fazla Brezilya var arkadaşlar bu bölgede. 31 yaşına giriyoruz. Mübarek sayı, biliyorum hepiniz şu an gülüyorsunuz ama gerçek. Vallahi 31 yaşına giriyoruz. Zaman hızlı geçiyor. Biraz sonra patlayacak şimdi değil mi? Evet, bana prank yaptık. Pasta yüzüne patlayacak. Neyse arkadaşlar. Aynen. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle arkadaşlarımıza şöyle. Turan ve Yusuf'a sağ olsunlar. Pasta aldılar vallahi bana. Korku filminden sonra. Şimdi bunu yiyeceğiz. Tabii yeni yıldan dileklerimi söylemek lazım şimdi. Tabii. Öncelikle sağlık diliyorum arkadaşlar. Her şeyin başı sağlık. Biliyorsunuz sağlık olmadığı zaman istediğiniz kadar cebinizde para olsun hiçbir işe yaramıyor. O yüzden sağlıklı bir yıl olsun. Umarım hedeflerimize ulaşırız. Ben bunun için çalışacağım. Bakalım ulaşabileceğiz mi? 2025'te yüzümüz gülmedi. Belki 2026'da 31 yaşında belki yüzümüz güler. Hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu da böyle üfleyerek bitirelim. Aynen. İlerleyen videolarda görüşelim. Sen söyle. Haline şükret Okan. Senin yüzüne gülüyor, sıkıntı yok. Aynen. Arkadaşlar üflüyorum. Hazır mıyız? Üfle, biz de alkışlayalım. Teşekkür ediyorum. Nice mutlu yaşlar. Eyvallah. Nice mutlu. Eyvallah bro. Gençler görüşürüz. Şimdi bundan biz yiyelim abi. Hep protein yiyeceğiz. Biraz da şeker olsun. Bay bay.